Gece boyunca Caracas'ta ışıklar söndü ve dünya tek bir soruya kilitlendi. Maduro'ya ne oldu? Caracas'ta gece sıradan başlamıştı. Sokaklar sessizdi. Askeri kontrol noktalarında rutin nöbetler tutuluyordu. Ancak gece yarısına doğru şehirde bir şey değişti. Önce elektrik kesintileri konuşuldu. Ardından sosyal medyada hızla yayılan kısa mesajlar geldi. Patlama sesleri, askeri hareketlilik, olağan dışı bir alarm hali. Kimse ne olduğunu tam olarak bilmiyordu ama herkes aynı ismi fısıldıyordu. Nicolas Maduro. Peki kim bu Maduro? Ve Venezuela'yı yıllardır küresel manşetlerde tutan gerilimin kökenleri nereye dayanıyor? Gelin bu karmaşık hikayenin derinliklerine inelim. Nicolas Maduro, Venezuela'da yalnızca bir devlet başkanı değil, yıllardır süren bir krizin simgesi. Bir zamanlar otobüs şoförüydü, sendikalardan siyasete girdi. Eski lider Hugo Chávez'in ölümünden sonra iktidara geldi. Destekçilerine göre o, Amerikan emperyalizmine ve dış müdahalelere karşı ülkesini savunan cesur bir liderdi. Muhaliflerine göre ise ülkeyi ekonomik çöküşe, hiperenflasyona ve kitlesel göçe sürükleyen başarısız bir yönetici. Bu iki zıt görüş ülkeyi adeta ikiye böldü. Bir yanda devrimci sloganlarla Maduro'yu destekleyenler, diğer yanda boş market rafları ve gıda kıtlığı nedeniyle sokaklara dökülenler. Bu dönemde milyonlarca insan daha iyi bir yaşam umuduyla ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Ve bu durum Latin Amerika'nın en büyük mülteci krizlerinden birini tetikledi. Venezuela'daki gerilim sadece ülke içinde kalmadı. Özellikle ABD ile yaşanan anlaşmazlıklar krizi uluslararası bir boyuta taşıdı. Washington, Maduro yönetimini meşru kabul etmiyor, seçimlerin adil olmadığını savunuyor ve ülkeye ağır ekonomik yaptırımlar uyguluyor. Bu yaptırımların hedefinde ise Venezuela'nın can damarı olan petrol sektörü vardı. Bir zamanlar dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olan ülkenin üretimi, yaptırımlar nedeniyle neredeyse durma noktasına geldi. Bu zaten zor durumda olan ekonomiyi daha da kötüleştirdi. ABD bir dönem muhalif lider Juan Guaido'yu ülkenin geçici başkanı olarak tanıdı ve uluslararası alanda ona destek verdi. Maduro ise tüm bu gelişmeleri ülkesindeki rejimi devirmeye yönelik açık bir darbe girişimi ve emperyalist saldırı olarak tanımladı. Bu gerilim zaman zaman sıcak çatışma riskini de beraberinde getirdi. En unutulmaz anlardan biri 2018 yılında yaşandı. Askeri geçit töreni sırasında Maduro'nun konuşma yaptığı kürsüye doğru patlayıcı yüklü drone'lar yaklaştı. Canlı yayında yaşanan patlamalar dünyayı şoke etti. Maduro saniyelerle kurtuldu ve bu olay resmi olarak bir suikast girişimi olarak kayıtlara geçti. O günden sonra Maduro çevresindeki güvenlik önlemlerini en üst düzeye çıkardı. Muhalefet üzerindeki baskıları artırdı ve her fırsatta dış güçleri suçladı. Bu dış güçlerin başında ise her zaman aynı ülke vardı. Amerika Birleşik Devletleri. İşte dün gece yaşananlar, bu uzun ve gerilim dolu hikayenin belki de en karanlık ve en gizemli anlarından biri olarak anlatılmaya başlandı. Caracas'ta gece yarısı duyulan patlama sesleri, harekete geçen askeri birlikler ve hava sahasında tespit edildiği iddia edilen olağan dışı trafik. Tüm bu söylentiler sosyal medyada bir fırtına gibi yayıldı. Kısa süre sonra bazı çevreler bunun ABD tarafından yönetilen gizli bir operasyon olabileceğini ve hedefin doğrudan Maduro olduğunu öne sürdü. Bu iddialar zaten komplo teorilerine açık olan bir ortamda hızla büyüdü ve küresel bir merak dalgası yarattı. İnsanlar Venezuela'da bir darbe mi olduğunu yoksa bir dış müdahalenin mi başladığını sorguluyordu. Ancak burada çok kritik bir nokta var. Bu iddiaların hiçbiri şu ana kadar bağımsız ve resmi kaynaklar tarafından doğrulanmış değil. Venezuela yönetimi yaşananları ülkeyi istikrarsızlaştırmayı amaçlayan bir psikolojik savaş ve yalan haber operasyonu olarak kabus olarak nitelendirdi. ABD cephesinden ise bu iddiaları doğrulayan ya da yalanlayan net bir açıklama gelmedi. Pentagon, bölgede herhangi bir askeri operasyon yürüttüklerini resmen kabul etmedi. Yani ortada birbiriyle çelişen iki farklı anlatı var. Bir yanda Maduro'yu hedef alan gizli bir operasyon yapıldığına dair güçlü iddialar. Diğer yanda ise bu iddiaları tamamen reddeden bir sessizlik ve inkar politikası. Peki gerçek ne? Gece yarısı Caracas semalarında gerçekten ne oldu? Bu Venezuela-ABD geriliminin yeni bir perdesi mi? Yoksa sadece iyi planlanmış bir dezenformasyon kampanyası mı? Şu an için dünya bu soruların cevaplarını arıyor. Eğer gerçekten bir operasyon yapıldıysa bunun sonuçları ne olacak? Başarısız bir girişim miydi?
Yoksa arkasında daha büyük bir plan mı var? Yok, eğer tüm bunlar bir söylentiden ibaretse. Bu söylentiyi kim, neden yaydı? Bu krizin bir sonraki adımı ne olacak? Venezuela halkını ve bölgeyi nasıl bir gelecek bekliyor? Gördüğünüz gibi cevaplardan çok sorular var. Ancak kesin olan bir şey var ki Venezuela'daki durum her zamankinden daha kırılgan ve her an yeni bir gelişmeye gebe. Biz de bu olayın perde arkasını, ortaya atılan iddiaları ve uluslararası yankılarını yakından takip etmeye devam edeceğiz. Gerçek hikayeleri, perde arkasında kalan detayları ve dünyayı sarsan olayları kaçırmamak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kal.